8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Ayfer Aydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok zarif görünüyorsunuz bu arada. Çok mersi, sağ olun. Siz de öylesiniz. Sağ olun, teşekkürler. Bugün cilt üzerine görüşeceğiz sizinle. Akne neden olur diye ilk sorumu sorabilir miyim size? Ben aslında bunu tersten size sorarak başlamak istiyorum. Çünkü ben her gelen hastama diyorum ki, sence senin neden sivilcelerin var diye soruyorum. Çok güzel bir Hiç soru. cevap veremiyor hastalar. Hep aynı şeyler. Mesela sizin aklınıza ne geliyor? Sivilce neden olur? Sivilce neden olur? Düzenli cilt bakımı yapmamaktan olur. Yüzü gereken periyotta yüz yıkama jeliyle yıkamamaktan olur. Beslenme şeklinden olur. Genetik faktörlerden olabilir. Vücuttan gelen rahatsızlıktan olabilir bilmiyorsa eğer kişi. Bunun haricinde siyah noktaları varsa, temizlemiyor ya da temizlettirmiyorsa bunlardan olabilir. Hormonal değişikliklerden olur. Yani ergenlik dönemini düşündüğüm için ben söylüyorum bunu şu anda. Yani her Aslında yaşta olabiliyor aslında. Söylediğiniz her şeyi çürütebilirim. Çünkü mesela dediniz ya ergenlik döneminde hormonal. Evet, hormonların etkisiyle tetikleyici faktördür ama o zaman ergenlik dönemindeki çocukların hepsinin olması gerekir. Hepsinin var mı? Yok. Hayır. Değil mi? Beslenmeyle ilgili olsa şişmanların hepsinin sivilcesinin olması lazımdı. Evet. Hastaların çoğu diyor ki stresten olur bence. O zaman hepimiz çok stresliyiz ve hepimizin sivilcesi olması gerekirdi. Bunun için söylüyorum. Çünkü altta yatan çok özel bir şey bekliyor herkes. Neden sivilcem var diye. Karaciğer çok sıçlanıyor. Evet. Canım karaciğerim diye kitap yazmak istiyorum gerçekten. Karaciğerle hiçbir ilgisi yok. Diyorum ki karaciğerinizde bir sorun olsa böyle sağlıklı karşımda oturabilir misiniz? Hayır. Aknenin bir tek sebebi var. Derimizin altındaki yağ bezlerinin sayısı ve çapı çok. Diyorum ki o zaman kuru cilt mesela bir hep kalem ve kağıtla çizerim hastalarıma. Bir deri çiziyorum, bir çizgi çiziyorum. Diyorum ki olması gereken yağ bezlerimiz küçük küçük çiziyorum. Olması gereken yüz, karikatürize ediyorum. Yüz diye bir şey yok. Sence senin yüzündeki sivilce sayısı, yağ bezi sayısı kaçtır? Onu kaldırıp deriyi de sayamayız. 3100 olabilir, 2100 olabilir, 900 olabilir, 800 olabilir ama 100'den fazla yani normalden fazla bir yağ bezi var ve çapı büyük, sentez büyük. Yani aşağıda çalışan makine sayısı çok. Aynı şekilde kuru cilt diye bir cilt diye var değil mi? Evet. Kuru cilt niye olur? O zaman işte olması gereken yağ bezi sayısı yine atıyorum 100 değil, ben sadece bir rakam Farazi olarak söylüyorum. rakamlar. Onların da 80, 20, 30 bazıları da çok kuru. Yani derimizin altındaki yağ bezlerinin sayı ve çapıyla tamamen ilgili. Evet, hormonların etkisiyle tetiklenir ergenlik döneminde. Evet, stresle tetiklenir. Evet, sağlıksız beslenmeyle tetiklenir. Kötüye gider ama sebep değildir. Sebep derinin altındaki yağ bezinin sayısının ve çapının çok olmasıdır. Onun için bütün ergenlerde olmaz. Kimin sayısı ve çapı çoksa onda olur. Yani aslında çok basit bir sebebi var. Cildimizin altındaki yağ bezlerinin sayı ve çapı çok. Hocam bu nedenine yönelik konuştuk. Evet. Bunun önemli bir kısmı da bence ruh sağlığı üzerine olan etkisi. Yani aknelerin kişinin kendi öz görünümünün psikolojisi üzerine etkisi ben var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? İnanılmaz. Yani başvuran hastaların görseniz yani kliniğe gelseniz benim kliniğimin %90'ı akne hastasıyla ilerliyor. Aslında ben Amerika'da kozmetik dermatoloji ve dermatolojik cerrahi yaptım. Bu benim tezimdi ve ben istemeden böyle bir şey oluştu. Çünkü yaptığımız tedavi o kadar etkili oldu ki kliniğimiz neredeyse akne tedavi merkezi gibi bir şey oldu. Ve hastalara gerçekten çok üzülüyorum. Okula gitmek istemeyen, ilişki kuramayan, geçen gün bir hasta sadece bu sebep yüzünden sevgili yapmıyor. Çünkü uyandığımda yüzümü silmek zorundayım. Make-up'ım gidecek yani fondötenim ve yüzümdeki sivilceleri görecek diye kimseyle ilişki kuramıyorum. Bu ne kadar önemli bir hayat meselesi değil mi? Okula gitmek istemeyen, göz kontağı kurmak istemeyen, evden dışarı çıkmak istemeyen, çok ciddi sosyal fobi, anksiyete, depresyon yapan bir durum. Bir hastalık olarak kabul edilmiyor. Bence ciddi bir hastalık çünkü ruh sağlığını çok ciddi etkileyen bir hastalık, akne.
yüzünüz düşünsenize, değil mi? Tabii ki. Yüzümüzde küçücük bir şey olduğunda ne kadar rahatsız oluyoruz kaşımızdan gözümüze. Bütün yüzün sivilceli olduğunu düşünün. Hakikaten ruhu çok etkileyen bir şey. O yüzden çok önemli bir konu. Peki burada hani size gelmesi gereken hasta grubu bu, yani diyelim ki sabah kalktım yüzümde bir tane sivilce var. Tamam, ben bunu aldırış etmiyorum mesela. Kendi kendine iyileşiyor. Ne zamandan sonra sizi bulmalı? Yani ne kadar yaygın olmalı, ne kadar sıklıkta veya süresi, kalıcılığı mı uzun olduğu için tedavi edilmeli? Evet, o Hasta ne hastalar zaman kendini tedaviye biliyor. Doktor dolaştım diyor hastaların çoğu. Ve sistemik yan etkileri yüksek bir ilaçlar var. Tabii ki adını zikredemeyiz burada. Bütün sistemi mahveden bir ilaç var. Karaciğer Doktorların, özellikle. evet, karaciğer, sadece karaciğer değil, ruh sağlığına, beden sağlığına, kemiklere, epifizlerin erken kapanmasına sebep oluyor. O ilaç o yüzden 18 yaşının altında da verilemiyor. Peki sivilce en çok ne zaman oluyor? Ergenlik döneminde. Bu ilaç 18 yaşının altında da verilemiyorsa peki çaresiz hastalar ne yapacağız? Onun için benim kendi yöntemim, kendi bulduğum bir yöntem. Çok şükür ki böyle bir şey aklımı kullanarak buldum ve yapıyoruz bu tedaviyi. O hastalar kendini biliyor. Yani böyle bir tane iki tane sivilceyle gelmez hasta. Yani yüzü gerçekten sivilceyle dolu, komedonla dolu ve sivilce basit bir konu gibi görünüyor. Bir enflamasyondur. İyileşirken skarlar bırakıyor. Hastanın tek derdi sivilce değil. Sivilcenin bıraktığı izler, lekeler, yani Kızarık, inanılmaz morumsu bir görüntü. hale getiriyor yüzü. Sadece sivilce değil. Mesela sivilceyi tedavi ediyoruz. Hasta diyor ki izlerim, lekelerim, bitmek bilmez bir konu yani. Bütün yüzü mahvediyor. Tedavide neler yapıyorsunuz? O zaman hani madem buraya Geldik kadar getirdik buraya. konuyu. Şimdi demek ki biraz önce ne konuştuk? Sebebi neydi? Derinin altındaki yağ bezlerinin sayı ve çapının büyük olmasıydı. Aslına bakarsanız çok acıklı, aknenin gerçekte tedavisi yoktur. Çünkü biz o 3200 sayısını değiştiremeyiz. O 3200 sayısını değiştiren hiçbir sistem yok. O yan etkileri yüksek ilaç çapını küçültüyor ve sentezini azaltıyor. Ama onu yaparken sistemik aldığınız için bütün sisteme yan etkisi var. Karaciğere yan etkisi var, kemiklere yan etkisi var. Ruh sağlığını inanılmaz bozuyor. İnsanlar çaresizce o ilacı içiyor. Ağzını gözünü çatlatıyor, mahvediyor. Gerçekten inanılmaz. Ama çok insan onu içmeye devam ediyor. Ve teratojenik, 3 yıl hamile kalmamanız lazım gibi bir sürü yan etkileri var. Bir süre sonra 3 yıl, onun total kümülatif bir doz etkisi var. 3 yıl, 5 yıl hasta çok rahat. 3 yıl, 5 yıl sonra hepsi geri geliyor. Biz ne yapıyoruz? Şimdi derinin altında 3200 tane yağ bezi var. Ben de 3200 yağ bezini değiştiremiyorum sayısını. Çapını nasıl değiştirebiliriz? İlk önce yağ sentezi çok fazla. Aşağıda makine çok çalıştı ya, bütün kanallar dolu. Derinin üzeri siyah ve beyaz noktalarla dolu. Propionobacterium acnes diye bir bakteri var. Gelip o komedonları seçiyor. Yani özellikle gelip o bakteriler o yağ butonunu seçiyor. O yüzden öncelikle o butonların hepsini temizlemeliyiz. Çok kıymetli ve değerli bir işlem yapıyoruz gerçekten. Bir yardımcılarım hepsini temizliyor. Tek tek bütün yağ butonlarını, komedonları öncelikle temizliyoruz. Sonra üzerine meyve asitlerinden oluşan, bazen de daha sert hastalarda trikloroasetik asit sürüyorum. Bir asit sürüyoruz. Yani tabanı temizledik. Önce temizlikle başlıyoruz. Temizlenen ve asit sürülen yer ne olur? Shrink olur. O genişlemiş kanallar küçülmeye başlıyor. Ve bu sıvı aşağıya kadar da indiği için bezlere de biraz etkiliyor. Yavaş yavaş bezler küçülmeye başlıyor. Sonra 2 lazer birden yapıyorum. Fraksiyonel lazer ve altın iğne radyofrekans lazer. Bunları arka arkaya yapıyorum. Temizledik, peeling yaptık ve 2 lazer yapıyorum. Önce mikro iğneleme tekniği yapıyorum. Altın iğne radyofrekans lazer yapıyorum. Altın iğne radyofrekans, niye biz akneli bir hastanın yüzüne iğneler batıralım ve radyofrekans verelim? Şimdi derinin altındaki hücrelerin hepsi uyuyor. Siz bir uyaran verdiğinizde, mesela iğneleme yaptığınızda, mikro iğneleme yaptığınızda, bunlar hep mühendislerin düşündüğü, akıllıca düşündüğü makinelerdir. Derinin altındaki bütün onarım hücrelerini harekete geçirir. Aynı lazerle lekeyi de tedavi ediyoruz. Nasıl oluyor? Uyanıyor oradaki bütün onarım hücreleri ve diyor ki burada bir sorun var.
yağ bezinin çapı çok büyük ve sentezi yüksek. Çapını küçültüyor ve sentezini azaltıyor. Leke çoksa lekeyi düzeltiyor. Diyor ki burada pigment hücreleri çok fazla. Hadi dağılın bakalım diyor. Evet, çok güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Ben teşekkür ederim. Bugünkü misafirimiz dermatoloji uzmanı Doktor Ayfer Aydın idi. Kendisiyle sivilce neden olur, tedavi süreçlerinden, kendi yapmış olduğu uygulamalardan bahsettik. Teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.